Öncelikle Doruk, bizim davetimizi kırmayıp kabul ettiğin için teşekkür ederiz. Bu proje bağlamında biliyorsun ki girişimcilerle röportajlar yapıyoruz. Bu noktada sana da bazı sorularım olacak. Dilersen ufaktan başlayalım. Öncelikle ben Tabii. şunu merak ediyorum. Doruk Özdemir kimdir? Şöyle, herkese tekrardan selamlar. Ben 2004 yılında İstanbul'da doğdum. 6 yaşında işim gereği de babamın işi gereği Muğla'ya taşındım. İlkokul ve ortaokulu orada bitirdikten sonra da İstanbul'a geri döndüm. Lise eğitimime de İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yazılım geliştirme dalı öğrencisi olarak devam ettim. Onun dışında lise eğitimim devam ederken pazartesi günleri Sitek adlı savunma sanayi firmasında staj yaptım. Bu stajım bittikten sonra da yazın zorunlu stajımı 3 ay boyunca Migros One'da yaptım. Yazılım test stajyeri olarak. Bu stajım devam ederken de ortaya Mopark çıktı. İki arkadaşım ve desteklerini asla esirgemeyen babamla da beraber projelere başladık. Bu şekilde diyebilirim. Öncelikle projen için seni tebrik ederim. Bu noktada peki girişimcilik yolculuğuna nasıl başladın? Aslında okulum vizyoner bir meslek lisesi olarak kurulmuştu 4 yıl önce. Bunun için benim etrafımda durmadan yeni projeler üretiliyordu. Ama bu projelerin çoğu yarışma bazlı oluyordu. Yani Teknofest'tir, RoboEk'tir vesaire yarışmalar için geliştiriliyordu bu projeler. Ben de bu projelere katılıyordum tabii ki de. Severek yer alıyordum bunlarda. Ama ben artık bana maddi getirisi olacak bir proje geliştirmek istedim ve bu konuda araştırmaya da başladım. Araştırmalarımı yaparken bir anda karşıma aslında bu cep otoparklarının ciddi bir eleman gideri olduğunu gördüm. Yani sadece 5-6 tane aracın park etmesi için en az 2 tane elemanın gideri oluyordu. Bu konuda düşünmeye başladım. Babama sordum. Araştırdık. Yurt dışındaki örneklere baktık. Bundan sonra Mopark adlı projeye QR kod sistemiyle bu park sorunlarının çözülmesine dayalı bir çözüm bulduk. O gün bugündür de prototipi geliştiriyoruz. En yakın zamanda da inşallah bir yerleri kuracağız. Süper. Peki bu noktada hani bir taraftan okul, işte bir taraftan iş, bir taraftan günlük hayat, buradaki dengeyi nasıl sağlıyorsun? O dengeyi sağlamak gerçekten zor. Aslında ben de genç biriyim. Dediğim gibi 2004'te doğdum. 17 yaşındayım daha. 30 Kasım'da tamamlayacağım 18'i. Lise eğitimiyle beraber bu projeyi yürütmek hakikaten de zorluyor. Hani okula 8'de gidiyorum, 5'te geliyorum. Ondan sonra şöyle oluyorum yani acaba şimdi fizik mi, kimya mı çalışsam yoksa Mopark'ın yazılımını mı yapsam yoksa bir geliştirme mi yapsam diye bir muallakta kalıyorum. Ama ortaya bir ürün çıktıktan sonra bütün bu yorgunluk gidiyor. Ortaya bir şey çıkardığını gördüğünde bunun mutluluğu sana yetiyor. Sen zaten disiplinli olduktan sonra bunların hepsini yetiştirebiliyorsun yani. Şöyle toparlayayım. Disiplinli olduktan sonra hepsi hallediliyor yani ve ortaya çıkan ürün de inanılmaz bir motivasyon kaynağı oluyor. Peki girişimci sence başkalarından neyi farklı yapmalıdır? Biliyorsunuz hiçbir şey mükemmel değil. Her şeyde bazı eksiklik ve zafiyetler oluyor maalesef. Girişimcinin de bence bu eksiklikleri ve problemleri görebilmesi lazım. Başka insanlardan en önemli ayrıldığı noktanın bu olması lazım. Yani şu ampule baktığında bile bu ampul daha verimli nasıl çalışabilir, daha iyi nasıl olabilir, daha insanları nasıl cezbedebilir bunu görebilmesi lazım. Zaten aslında bir girişim kurmanın da asıl mantığı budur ya. Yani bunun için en önemli ayrılan kısım eksiklikleri, zafiyetleri görebilme. Yani gözünün açıklığı diyebilirim. Bunun dışında tabii ki de çok çalışması lazım, disiplinli olması lazım. Güçlü bir ekip de lazım tabii ki de. Asla tek başına yürümüyor hiçbiri. Peki ekip kurma noktasına gelene kadar yeni başlayanlara neler tavsiye edersin? Projeyi bileşenlerine ayırmak lazım. Bu projenin donanımsal bir tarafı olabilir, yazılımsal bir tarafı olabilir, normal, sahada bir şey yapılması gerekiyordur. Önce bu projeyi alanlarına ayırmak lazım. Alanlarını ayırdıktan sonra da bu alanlarda çalışabilecek kişileri bulmak lazım. Bu sınıftaki bir arkadaş olabilir, okuldaki öğretmenin olabilir, tanıdığın birisi olabilir. En önemli nokta bence bu. Alanlarını ayırmak lazım. Yani pastayı tek bir şeyde yiyemeyiz lokmada. Böleceğiz. Ondan sonra da alanlara ayıracağız. Yazılımsa yazılımcı bulacağız. Elektrikçi ise elektrik bulacağız. İşte sağ ise ona göre eleman bulacağız. Yani bir kişi her şeyi yapamıyor tabii ki de. Her alanda da uzman olamıyor. Bunu tavsiye edebilirim aslında. Süper. Peki sence girişimci korkusuz mudur? Girişimci korkusuz mudur? Bence korkusuz olmamalıyız. Sıfır korku
kötü bir şeydir. Ama cesaretli olmalıyız. Korku biraz önemli tabii ki. Ama şöyle diyebilirim. Bence bir genç 35-40 yaşına kadar aklına gelen her girişimi yapmalıdır, denemelidir. 35-40 yaşından sonra aile hayatıdır vesaire toparlaması biraz zor olabilir. Ama yani hayatımızın en verimli zamanları işte 20'den 30'a kadar, 30-35 yani bu aralıklar çok verimli zamanlar. Kafamızın en sağlam çalıştığı, vücudumuzun en sağlam olduğu zamanlar. Bunun için cesaretli olmalıyız ama birazcık korku da faydalıdır. Yani bulutların üstünde de gezmememiz lazım. Bir şey yani sen daha 20 yaşındayken bir anda Google'ı ya da Facebook'u kuracak halin yok tabii ki de yani. Peki seni takip etmek isteyenler sosyal medyadan sana nasıl ulaşabilirler? LinkedIn'de Mopark akıllı otopark sistemi olarak aratırlarsa bulabilirler. Instagram vesaire kullanmıyoruz. Sadece LinkedIn'de varız. LinkedIn'den de yine beni Doruk Özdemir olarak bulabilirler. Ve yola çıktığım arkadaşım Ahmet Taş'ı da yine LinkedIn'den Ahmet Taş olarak bulabilirler. Süper. Öncelikle Doruk gerçekten çok teşekkür ederim. Hem benim için de zihin açıcı bir görüşme oldu. Hem de bunu izleyecek arkadaşlar için de bence böyle çok güzel yakalanacak bilgiler vardı. Çok Tekrardan teşekkür ederim. davetimizi kırmadığın için çok sağ ol. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Ben de yola yeni çıktım. Umarım yaşımdaki insanlara, abilerime, ablalarıma yardımcı olabilmişimdir. Herkese başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.